Selam. Sonunda hayalimdeki o kitaplığı yaptırabildim. Desem yalan olur çünkü hayalimde böyle dümdüz bembeyaz bir kitaplık düşünmüyordum. Benim aslında 2 tane kitaplığım vardı. İkisi de cam kapaklı falan. Böyle yine dümdüzdü, ekstrem bir şey yoktu. Fakat çizgi roman, manga okumaya başlayınca artık şey olmaya başladı. Yer sorunu yaşamaya başladım. Katıldaki oda vlog videosunda görenler biliyor ne halde olduğumu. Neyse bugün 1. gün ve odamı yeniliyorum. Bilmiyorum artık video ne zamana hazır olacak ama kitaplığı böyle sildim, temizledim. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kitaplık böyle bomboş, hani panel, figür paneli gibi neden duruyor? Hemen açıklayayım. Şimdi bizim elimizde şöyle raflar var. Bu raflarla efendim ne yapıyoruz? Şurada da delikler var. Gördünüz mü? Gözüküyor mu bilmiyorum. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyorsa en son yine göstermeye çalışacağım. Bu deliklere şöyle küçük çiviler takıyoruz. Şunlardan takıyoruz. Tabii bunu çekiçle takıyoruz. Yani ne oluyor? Koyacağın kitabın boyunu ayarlamış oluyorsun. Aslında böyle kitaplarına kitaplık yaptırmak mantığından hiç sevmem, hiç haz etmem. Ama hani manga ve çizgi roman boyutları, edisyon boyutları falan sürekli değiştiği için bir noktada buna mecbur kalıyor insan. Mesela diğer kitaplığımda da üst raflarda falan böyle boşluklar var. Onu çok takılmıyorum. Üst üste koyabiliyorum. Koleksiyon olayı gelince sıkıntı oluyor. Şimdi çakalım. Nasıl çakacağız? Hayatımda hiçbir kere bile çivi çakmamış bir insanım. Kulaklığımı da takayım, bilgisayara bağlayayım. Bilgisayardan da müzik açayım. En zevkli tarafı dizmek ama en uğraştırıcı tarafı da o aslında. Saat kaça kadar biz şey yapabiliyorduk? Ses 10 muydu? 11 miydi? Bu da benim çekicim, kırmızı. Şimdi şundan bir tane aldım. Bunu ilk başta sokmak mı gerekiyor? Evet galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Acayip ses çıkartıyor. Saat şu an 8'e çeyrek var. Ve çok sıkıntılı ya. Bunu normalde mobilyacı abi yapacaktı. Ama ben dedim ki abi şimdi seni burada bekleteceğim o zaman dedim. Onun da vakti yok. Elime de ne yakışıyor? Farkında mısınız? Elimin çekiciyle erkeğin hamuruna karıştım. Sokamıyorum ki. Nasıl sokacağım bunu? Bu saatte benim bu kadar ses çıkarmam olur mu? Bu buraya girmiyor ama. Yapamıyorum işte. Ayrıca vlog çekiyorum. Odamı yeniliyorum diye. Ama odanın bu halini asla göstermeyeceğim. Küçük bir mola verelim, devam ederiz. Şu anda işin en zevkli tarafına geldik aslında ama acayip yoruldum. Birkaç bir şey mangalardan dizeyim. En kötü 2. günde devam ederiz. Kamerayı da ayarlayamadım. Şu anda odada her yerde oturup yerleşecek yer yok. Işık da tam tepemden vuruyor. Sıkıntı. Evet. Atikaları ayırıyordum. Ama arka planda da müzik açacağım. Yani öbür türlü olmuyor. Sonra da kendime güzel bir hazır mantı yaparım. Evet, hazır. Yani şöyle bakınca normal mantı açacak sabır bende var mı bilmiyorum. Nasıl sarmışım bunu ya? Kızlar ikiye ayrılır. Sarma saranlar ve streç filmle kitap saranlar. Selam. Yoruldum. Bayağı yoruldum.
Bence bugünlük bitirelim. İkinci günde görüşelim. Buradan veda ediyorum. Zaten telefonun hafızası da dolmak üzere. İkinci günden selamlar. Dün gece hiç uyuyamadım Nil Anka. Ve şöyle bir şey yaptım. Evet. Şimdi odanın güncel halini göstereceğim ama hala çok dağınık. Ve Stranger Things geldi. Onu izlemem lazım. Ama nerede? Göstereyim size, daha iyi anlayacaksınız. Burada işte saadet kişisinin çekiçleri, kerpetenleri ve suntaları, bunların yeri değişecek. Bu kitaplık Allah'tan sabit kalacak. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Acayip dağınık şu anda ama yapacak bir şey yok. Ama gelelim asıl mevzuya. Şöyle dizdim. Şimdi diyeceksiniz ki neden yan dizdin? Birincisi kondisyon açısından böyle daha iyi korur. Yer kazanmak için aslında yere ihtiyacım yok ekstra. Şu an boş raflar bile var ama ya bilmiyorum, böyle görmek benim daha çok hoşuma gitti. Bu arada bu raflar ayarlanabiliyor. Mesela şu delikler var ya, onları kapatacağım ama üstteki beyaz şeyleri görüyor musunuz? Onları alttaki boşlukları deliklere koyarak raf boyunu falan değiştirebiliyorsun. Yani böyle portatif bir şey. İstediğim zaman istediğimi yapabileceğim. Bu da kedom. Şurası çok güzel oldu. Şimdilik işime bu şekilde geliyor. Belki bunu şurası çok boş kaldığı için şöyle değiştirebilirim. Tabii ki de kedi kadın olayına gireceğim için buraları böyle açık dizdim. Yani başka ne yapmam beklenirdi bilmiyorum. Hani koleksiyon inceleme yayınlarında diyorum ya, dizerken boş yeriniz varsa böyle kapak gösterebilirsiniz diye. Ben tam olarak şu şekilde yaptım. Aslında arkası boş, şöyle fikir olsun. Zaten yapanlar vardır da ben de zaten sağda solda gördüm. Hoşuma gitti. Bence çok güzel oluyor. Mangarafı çok güzel oldu. Tabii yerleştirirken bir şey fark ettim. Eksik ciltlerim var. Hem de çok fazla. Onları düzenlemem gerekecek. Yani şurayı şöyle full manga yapıyorum. Şurayı da şöyle çizgi roman yapıyorum işte. Ama şu rafları daraltabilirim. Yani genişletebilirim, bilmiyorum, ona bakacağız. Hani şurada belki bazı yatay koyduklarımı o tarafa alabilirim. Merlin halı iyi olmazsan sevinirim. Bu halıyı kullanacağız tekrar. Öyle, şimdi sizi bir yere sabitleyeyim çünkü... bir de bir şey soracağım. Ya şu... Arkadaki siyahlığı görüyor musunuz? Nelerle silmeye çalıştım. Temiz olmuyor. Onu boyamak da istemiyorum duvar kağıdını. Ama ne yapabiliriz? Bir fikriniz var mı? Varsa yazın. Evet, devam edelim. Sizi sabitleyeyim. Şu karmaşadan kurtulalım artık. Bu koltuk da burada hiç olmadı ya. Çok saçma oldu yani. Ben kesin şuraya falan çarparım burada oturursam. Neyse, hadi bakalım bir nasıl yapacağız. Hadi Merlin, yardım et bana. Yardım et bana. Edecek misin yardım? Tamam, etmeyeceksin. Okey. Ben senin suratını yerim. Şunu da birinci cildini arıyorum. Stephen King Karakule. Şuraları bir düzenlemem gerekiyor. Yani dominant bir duruş sergilemeye çalışıyorum şu an. Bilmiyorum oluyor mu? Umarım oluyordur. Yoruldum ben. Şu an yoruldum yani. Senin bu tarafa almam lazım ya. Ama şurayı süpürmem lazım. Tamam, oldu bence. Abartma. Bir şey söyleyeceğim. Acayip yoruldum. Siz görmediniz o kısmı çünkü kaydet tuşuna basmamışım ama zaten iyi ki de görmediniz. Halıyı masanın altına koydum. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Headphone'un koleksiyonu için size bir video çekeceğim ama şimdi değil. Videoda beraber şey yaparız. Birkaç bir şey bekliyorum da o yüzden şimdi değil. Allah'ım yarabbim. Çok güzel değil mi? Romantik ya. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi size göstereceğim onu.
burayı. Bak Jessica. Evet, koltuğu şuraya aldım. Ama şu bölgede, yani masa bölgesinde birazcık oynama daha yapacağım. Bu şekilde olmaz. Şu görüntü beni keza acayip rahatsız ediyor şu an. Şu şekilde gözüküyor efendim. Şu boş rafları da tabii ki de şöyle değerlendirdim. Ama bu konuyu konuşacağımız zaten bir video yapacağım ben. Değil mi tontisim? Bunlar da benim takip ettiğim dergiler, zamanında yazdığım dergiler, editoryal çalışmalar yaptığım dergiler. Öyle duruyor. Atmaya kıyamıyorum. Şurası kapandı. Hani oradan bir şey alacağım zaman, gerçi oradan bir şey almam yani. Şuraya koymadım bu yüzden. Çünkü bu kitaplığı hala daha kullanıyorum. Burada da üst rafları kullanıyorum. Yes. Tamam. Bence güzel. Devamını 3. gündeki Saadet düşünsün artık. Yapacak bir şey yok. Sonunda bitti. Artık odamı düzenliyorum. Kaçıncı gündeyiz bilmiyorum. Hani saymayı bıraktım. Çünkü çok yorucuydu. Yani şurası benim renk paletim. Şövalem, boyalarım şu kırmızı kutunun içinde keza. Burada normal kitaplarım var. Hani edebiyat, roman, akademi gibi tarzda. Burada kedim var. Canım Merlin'im sürekli ben yayındayken horluyor. Duyuyorsunuzdur sesini. Kedisiz ev mi olur? Ya da köpeksiz, evcil hayvansız ev olmaz bence. Çizgi roman kitaplığım şurası, şu şekil. Şöyle duruyor. Ay çok güzel değil mi ya? Bakınca mutlu oluyorum. Şu kırlentlerde, bu yastıklarda size videolar çekeceğim. Öneri videoları, katılı özel, normal vesaire. Burada işte sizden gelenler köşesine en üst raf yapıyorum. Harika değil mi? Bir videoda koleksiyon inceleme videosu yapmayı planlıyorum. Başlı başına. Kendi koleksiyonumu inceleyeyim biraz da. Burada diğer kitaplarım var işte. Peluş oyuncaklarım vesaire. Şu masayı yaptırdım arkadaşlar. Yani mobilyacı abi sağ olsun beni hiç kırmadı. Çok verimli oldu. Neden yaptırdım? Normal masadan farkı ne? İçi şu şekil. Hani kabloları veya işte ıvırınızı zıvırınızı ekleyebiliyorsunuz. Az önce de yayından çıktım zaten. Şöyle de masamı da göstereyim. Parmağımı da kameradan çekeyim. Ejderhama bakın. Çabuk ejderhama bakın. Ejderhalarım. Ejderha. Allah'ım şu kedi kadın kapaklarını göstereceğim tabii ki de. Ay ay. Hani varyantlar, klasik kapaklar o kadar güzeller ki. Hani kameraya bakamıyorum. Direkt şuraya bakıyorum. Tabii ki de yer sorunu yaşamıyorum şu anlık. Kitaplık çok yeni. O yüzden böyle geniş geniş sergiliyorum. İşte kutuları falan şöyle koydum. Berzerkler. Kapakları açık bir şekilde. Ya bunu da buldum bir yerde. Bayağı yerde buldum. Odanın içinde bir yerde. Ve dedim ki buraya koyayım. Tatlı duruyor. Teftiş müdürüm çıkıyor odadan. Bu şekilde arkadaşlar odanın son hali. Bayağı keyifli oldu. Zaten hayatımın çoğu bu odada geçiyor evdeyken. Odanın bu hale gelmesi çok zordu ama yine de ben çok keyif aldım. Özellikle şu kısımdan. Bakar mısınız? Burada da dızlayan bir woman görüyoruz. Catwoman değil, dızlayan woman. Aç kapıyı çık anneciğim. Açarsın inanıyorum. Patile birazcık o kadar tembeliz ki kapıyı bile şöyle yatarak açmaya çalışıyor. Kapattı. Yani güzel videolar gelecektir zamanla umuyorum. Çok emek verdim, çok yoruldum. Kredi kartım hepinize çok selam söylüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve en önemlisi efendim kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.